HT Spor ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok çarpıcı bir röportajla karşınızdayız. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, ligde namağlup şekilde yoluna devam eden Tedesco konuğumuz. Bugün bizim sorularımızı yanıtlayacak. Coach, thank you very much for interview first. Hocam öncelikle çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. It's my big pleasure. Thank you for the invitation. And we would like to start with Tabii röportaja öncelikle sizle başlamak istiyorum. Sizi daha yakından tanımak istiyorum. Ve soracağım ilk soru açıkçası diğer soruları da etkileyecek bir soru. Oradan başlamak istiyorum. Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Daha çok Kuzey Avrupalı mı hissediyorsunuz yoksa Akdenizli mi? Bu durumu bize anlatabilir misiniz? Yeah, good question at the beginning. I think a little bit of both because I was born in Italy. Both parents are Italian. Of course, I have this Italian roots. For many weeks a year, we went always to holiday, for holiday to Italy. So I had a big family in South Italy. So I feel, of course, a lot of Italians in me. Yeah. So you are a bit closer than Mediterranean, right? I think so. In the way of working, of course, I grew up in Germany. I went there to school. I studied there. I worked there. So most probably it's a mixture. Not easy to say, but many moments I feel more Mediterranean. Also Turkey's İki kültürün ortasında diye başladınız ama biraz da Akdenizli'ye yakın hissetti anlıyor gibiyim. Türkiye ile biraz benzer diyebiliriz. Türkiye'de Batı ile Doğu kültürü arasında ikisinin karışımı bir kültür diyebiliriz. Şu yakınlardaki benzinciden bir dondurma alırken görmüştük sizi. Bunları sormak istiyorum. Neler yapıyorsunuz? Hala bu çevrede mi harcıyorsunuz vaktinizi? You have to say that I feel very well. I feel like at home, even if now we are here just since I don't know 5.5 months. It feels like much more longer because the days are long. The time is very intensive. We are playing a lot of games. So since I'm here, I think we played around 30 games. So you feel that the time is passing quick, but at the same moment you feel that you are here a longer time. I have to say that. Yeah, all the people inside Fenerbahçe, around Fenerbahçe, but also outside, I have a really good opinion about them. I feel really well. I feel at home, and I'm really happy to be part of the Turkish football at the moment. Also, I would like to ask you about your looking. Türk futbolu hakkındaki düşüncelerini de sormak istiyorum. Açıkçası buraya gelen birçok yabancı oyuncu, birçok yabancı teknik adam, birçok çalıştırıcı buraya geldiklerinde ilk izlenim olarak Türk futbolunu ping pong'a benzetiyorlar. Senin Türk futbolu hakkındaki ilk izlenimlerin neler olmuştu? Neler söylemek istersin Türk futbolu hakkında? Look, with ping pong, I suppose they mean that the games are going from one side to the other, many transition moments. I can say that every team has. Also, you have some games like this. It's true. It's true. It's part of. But you have this kind of games also in other countries. The only thing I can tell you so far is that every team we faced, also in the Turkish Cup, we played against teams from the first division, from the second division. They make a good job. You know, they make a really good job. If you look at the teams, the quality of the players, the way they want to play. Is not equal. Not every team is the same. You know, every coach, every team has specific ideas. I like the atmosphere in the stadiums. I like the fans a lot. So big compliment, really big compliment, because from outside you don't know in detail. But once you are here and you play, you analyze the teams, you go in this kind of away games or also at home, you feel something very special. And I have to say that I really appreciate. I really enjoy it. Yeah. Okay. And you joined Fenerbahçe in very difficult time. You know there was an election here. Göreve de çok zor bir dönemde başlamıştınız. Bir seçim vardı, seçim süreci vardı. Daha önce böyle bir süreç yaşamış mıydınız? Böyle bir deneyimin içinde bulunmuş muydunuz? Nasıl o süreci yürüttünüz? Neler yaşadınız? Bize neler anlatabilirsiniz? So presidential, or let's say a president change of president, I never experienced so far in a club. I experienced it in Belgium as a national coach, but it was by far not that significant and not that important, not that emotional as here. I think we were working here since 6-8 days, and then
The election took place during our game in Kasimpasa, I think, if I remember well. Yes. And I didn't know. Probably I also underestimated the importance, also for the players, for the team, because in the halftime I had the feeling that everybody was busy with something else. I could not understand what really it was. Bu da benim sorunlarımdan bir tanesiydi. I answered it already, so it was to be honest new for me, for us as a staff. But of course, afterwards we understood all the situations. And it should be very difficult to build. Bu atmosferde bir şeyler inşa etmek çok zor olmalı. Acaba aynı zamanda mühendis olmanızın bu sürece bir katkısı, bir etkisi oldu mu? Look, as an engineer, normally you can work, I don't know, 1, 2, 3 years on a project, and there is not that much pressure. Of course, at the end, you must have a certain result. Here in football, this is, of course, sometimes a disadvantage, but it's also something that is an advantage because it's making this sport so interesting. You have the feedback every week, or for us, every 3 days, you have an immediately feedback on your job. So to compare with an engineer, of course, you need to be creative in some situations, but it's not that it's comparable, let's say. Still have some questions about your first days. Managers like Avram Grant, Gus Hiddink, Solskjaer. İlk günlerine ilgili bir sorum daha var. Avram Grant, Gus Hiddink, Solskjaer, Ancelotti, De Rossi, bu isimlerin hiçbirisi Mourinho'dan sonra göreve gidip gidişatı iyiye çeviremediler. Kötü gidişatı tersine çeviremediler. Ama siz bunu başardınız. Siz Mourinho'dan sonra görevinize gelmenize rağmen buradaki kötü atmosferi pozitife çevirmeye başladınız. Mourinho tabii çok önemli bir futbol figürü. Siz Mourinho'dan sonra gelmek bir avantaj mı yarattı sizin için, yoksa bir dezavantaj mı yarattı? Neler söylemek istersiniz? Well, I don't know if it's positive or negative. The only thing I can say, because I was not here and it's difficult to judge about the time before a coach, independent who was the coach before, I think that not everything was bad, and I have a big respect for Jose Mourinho, for his work, for his career, for the way he is, first of all. But the second thing is I just can judge what I saw when we arrived here, and I can say that we did it all together. It's not just me, because in a club, in a big club, in a, let's say, very emotional and enormous, massive club like Fener, you need good people around, you know. I have a good staff, I have a good technical staff. I found here some, really good guys inside Samandra. Then, of course, also, you know, the board, the Başkan, the sport director, we are all together doing this, not just myself. Bazı iyi çocuklar buldum burada derken aslında şunu kastediyorsunuz değil mi? Samandıra'da çalışan antrenörler, buradaki staff, sanırım bu isimlerden, bu kişilerden bahsediyorsunuz. Yeah, a lot. I mean, your relation about them. Türk personelle ilişkilerin nasıl? Yeah, the relation is unbelievable because it feels like we know each other since more than 5 months at least, since a few years. The first one I met is Zeki. It's very important for me because at the beginning we didn't know each other, so at the beginning it's difficult how to speak, what to say. Also, I think that he was at the beginning a little bit shy, and I told him, Zeki, with me you don't need to be afraid. I discuss every decision with you, who will play, what is the tactic, but I want your feedback. And this is very important. You know, he's top, he's amazing. We have a great team of analysts, for example. Trust me. We are talking with guys here. Burada bir araya girmem gerekiyor. Bana güven, bu söylediklerimle çok samimiyim. Ben çok uzun yıllar Fenerbahçe muhabirliği yaptım. Fenerbahçe'yi çok yakından takip ettim. Herkes şunu söylüyor. Tedesco gerçekten bir numara. Uzun yıllardır böyle bir isimle çalışmamıştık. Bize olan diyaloğu, bize olan bakış açısı, bize olan ilişkileri ve bize gösterdiği saygı gerçekten çok iyi seviyede olduğunu söylediler. Bunu size söylemem gerekiyor. This makes me really happy because this is the most important feedback, you know. The best feedback is this and nothing else. This is for me very important, but they deserve to be treated in a very positive way. I see. Also, I have a similar question, like style similar. And Löw was Benzer tarzda bir sorum daha var. Löw buraya geldiğinde
Joachim Löw. Evet, Joachim Löw buraya geldiğinde 38 yaşındaydı ve Almanya Kupası'nı kazanarak gelmişti. Kendisi şimdi dünya şampiyonluğu yaşadı ve çok önemli bir kariyere sahip oldu. Sen de buraya geldiğinde 38 yaşındaydın. Sen de Almanya Kupası'nı kazanarak Fenerbahçe'ye geldin. Şimdi bu benzerliğin devam etmesini ister misin? Löw de önemli bir teknik adam. Senin de hayalinde bir Dünya Kupası kazanmak var mı? Çünkü şunu da biliyorum. Daha önce Belçika'yı çalıştırdın, İtalya seninle ilgilendi. Bu benzerliğin sürmesini ister misin? Yeah, first of all, Jogi Löw is a great coach. He achieved to be world champion, but not just world champion, as you mentioned. Also the cup with Stuttgart. It was Stuttgart, I think. So of course, everybody is dreaming about this kind of careers, and inshallah, we will see. Thank you very much. And I would like to ask you about your... Analizlerle ilgili soru sormak istiyorum. Analiz konusuna bakış açınızı sormak istiyorum. Çünkü basın toplantısında bu konuya gerçekten sık sık geniş zaman ayırıyorsunuz. Analiz yapmak sizin ne kadar vaktinizi alıyor? Ortalama bir maçın analizini yapmak ne kadar vaktinizi alıyor? Ve mesela bireysel olarak mı yoksa takıma toplu halde mi analiz yapmayı tercih ediyorsunuz? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yes, both things are important, to work with the collective team, with all together, because I think some patterns, some automatism you can just train if you train with the full team. But of course, the individual stuff is very important. At the moment, if you play every 3 days, it's not that easy to find the right spots for individual training, but I believe that the individual training, the positional training, the technique training is very important, very fundamental to improve a player, and this is also our job. It's not just our job to improve the full team and the performance. Of course, this is the most important, but you can increase the performance of everybody by working on the individuals. Small details. I like it a lot. I spend many hours watching our game, especially. We have a good team of analysts. They do a lot of job. They watch a lot of games, so I get always the reduced, let's say, organizer, and then I can work more on a small amount of minutes. But the big job is done by the team of analysts, of course. Yeah. I see very well. And there was a letter beginning of your career. Şimdi sizinle ilgili bir mektup var. Ama Ufuk Kağan Karacan Spor Meddahı'nda burayı anlatmıştı. Önce izleyicilerimize bir hatırlatalım. İşte 2 yaşında ailesiyle beraber Almanya'ya geçiyorlar falan. Almanya'da mühendis olarak yetişiyor. İşte ne olacak? Başka bir şey olma şansı var mı? Almanya mühendis. Orada Stuttgart'ta takılırken mektup yazıyor Stuttgart kulübüne. Diyor ki U9 antrenmanlarını izlemeye gelebilir miyim? Bu mektup o dönemin Stuttgart Gençlik Koordinatörü olan Thomas Albeck'in dikkatini çekiyor. Albeck'in daveti üzerine de tesislere gidiyor Tedesco. Nasıl başarıyor artık şaşırmıyoruz ama Albeck'i epey etkilemiş olacak ki kısa zamanda kendisini eğitim almak üzere kulübün içinde buluyor. Albeck de kim biliyor musunuz bu arada? Joshua Kimmich, Mario Gomez, Sebastian Rudi, Gnabry, Timo Werner. Ya bütün bunları hepsini futbol alemine kazandıran isim. Ve Tedesco'nun hikayesini de bu adam başlatıyor. Önce alt yaş takımları 5 sene. Sonra U17 orada bir ikinciliği var. U19'u da bu arada kim çalıştırıyor o zaman? Nagelsmann. Halef Seleflik hikayesi bakın o zamandan. Hem kurstan arkadaşlar biliyorsunuz hem aynı takımda çalışıyorlar, sürekli önün arkalılar. Kursta Tedesco önde ama pratikte Nagelsmann hep bir adım önden gidiyor. En son bu böyle olmayacak falan deyip ayrılıyor. Zaten Tedesco da kendi hikayesini böylece değiştirmiş oluyor. Önce Doğu'nun Schalke'sini çalıştırıyor. Sonra hakiki Schalke işte. Yaş kaç o zaman? 32. So it's easy. It's an easy story because I was studying at university in Esslingen, and I had the chance to, let's say, to be a coach in a youth team in the youth academy. I think it was even before the university.
And I just wrote a letter, I just said like, I'm training small kids in my small town. So if you search a coach, I would like to have the experience in a big club. Stuttgart is very important in Germany due to great work in the past and also at the moment in the youth academy. So I wanted to know a little bit more, and this was the... Did you imagine these days from that? No, of course not. So this it's very fast, very quick. More special, the story. Yes. A lot, yes, a lot. And now I have some questions. Geçtiğimiz aylarda The Athletic'ten Tom Brows'a bir röportaj vermiştiniz. Topa sahip olmadığımızda yüksek pres yapmayı seviyorum. Çünkü topu istiyoruz. Topa sahip olduğumuzda ise oyuna hakim olmayı, gol atmayı ve fırsatlar yaratmayı seviyorum. Yani topa sahip olmadığımızda biraz heavy metal. Topa sahip olduğumuzda ise ve bunu son maçımızda Brezilyalı oyunculara da söyledim, biraz samba diyerek futbola bakış açınızı, felsefenizi anlatmıştınız. Fenerbahçe son 11 sezonun en yüksek 3. topla oynama oranıyla oynuyor. %59.1. Hedeflediğiniz seviyeye geldiğinizi düşünüyor musunuz? Topa sahip olduğunuzda istediklerinizi yapabildiğinizi düşünebiliyor musunuz? Yeni transferler bu konudaki fikirlerinizi değiştirecek mi? Veya ne kadar bunu başarabildiniz? Yoksa zamana mı ihtiyacınız var? No, because the transfers we did exactly what is needed for Fenerbahçe, because I think, and this was the most important topic, as I chose Fener, the idea of the club must also fit with my ideas. So if Fenerbahçe would like to stay deep and just rely on counterattacks, and I don't feel comfortable in that, of course we can do, because a coach must always adapt. But I think it's very important that the DNA of a coach is fitting with the DNA of Fener. And you feel it in our stadium, what the spectators want, what the fans want. They want to have the ball, they want to create chances. And if the opponent is having the ball, they whistle very loud. So it's clear what we want to do and what we need to do. And that's why it's fitting a lot. And Fenerbahçe sometimes having some struggles against high pressing team, especially. Fenerbahçe'nin 3. bölgede pres yapan takımlara karşı zorlandığı maçlar gördük. Kocaeli Spor maçının ilk yarısı da buna bir örnek olabilir. Ederson, Skriniar, Semedo gibi topa sahip olma oyununu en üst seviyede deneyimlemiş ve bu sınavı geçmiş oyuncuların olmasına rağmen Fenerbahçe'nin hala istenilen seviyede oyunu geriden kuramamasını neye bağlıyorsunuz? Geriden oyunu inşa etme noktasında istenilen noktaya gelememesini nasıl yorumluyorsunuz? Zamana mı? Sizce hala zamana mı ihtiyaç var? No, it's true. It's true that when we are closed down, sometimes we escape very well. We come out of the situations. Then mostly it's dangerous already, because if they press us man-man, it means we come out, we have 3 versus 3 situation, direction or position goal. But in many moments, we also suffer. We suffer because in some moments, the pressure is that high that we can't hold back to goal. For example, just one example, we find the fullback is playing long line to our winger, and there we lose the challenges. And then it's about timing, it's about first touch, it's about working with the body. So many details that you can't say it's one topic, different topics. But I think we can improve. We have to improve this kind of back to goal. And if we are not able to, we need to find new solutions. So we are working on it, and I think every game is a little bit different. That's why goal kick, especially goal kick or high pressure, is a very detailed work based also on the opponent. These are, for example, the situations we have to find solutions depending on how they press us, who is pressing us, where they have spaces, where they have weak points. I see, very clear. And you are using the word Ve ayrıca siz otomatikleşme kelimesini çok fazla kullanıyorsunuz. Bu da sizin söylediklerinizle ilgili çok alakalı. Tekrar yapmak da çok önemli sanırım. Absolutely. I think in some situations, especially set pieces, and goal kick is a set piece because the ball is pausing. You can have some clear patterns, some clear automatism. But this can also a little bit be changed from game to game. I see.
You have won many matches in Turkey with comebacks. Türkiye'de birçok maçta geriye düşmenize rağmen kazandınız, geri dönüşü başarabildiniz. Buna derbiler de dahil. Bunun oluşmasında 4-4'lük şu meşhur Dortmund-Schalke maçının bir etkisi var mı? O maçta çıkardığınız bazı dersler, o maçın devre arasında yaşadıklarınız futbola bakışınızı değiştirdi mi? Ayrıca tabii o maçtan bahsetmişken o maçla ilgili de unutamadığınız bir şeyler var mı? I think the belief changed, yeah, because if you are, in Dortmund, if you arrive there and you see like 80,000 fans, you see a huge yellow wall, a very loud stadium, and the first, I don't know, 5 shots, 4 goals. Yes. It's not easy. So I remember I was full of beer because then the fans they Really? threw like beer on me. I was completely wet. Situation for us. But also before I had the belief and that you can change games. But of course after the 4-4 then you believe that everything is possible in Yes. football. Everything is possible. You can change every difficult situation. Many, I many. can understand Yeah, very clearly. Also, we would like to ask you. Göreve başladığınızda takımın fiziksel durumuyla ilgili çok fazla tartışma vardı. Şu anda takımın fiziksel olarak geldiği noktadan memnun musunuz? Neler söylemek istersiniz? Yeah, I remember that it was a topic, especially from the media side. But to be honest, I never said something like this. So you can search all the interviews or press conferences. You will find nothing because it's not my style. Because Media said it. Medya bunu birçok kez söyledi. Belki ben de siz de bahsetmişsiniz gibi hissetmiş olabilirim. Because I believe that speaking bad about the condition means automatically to speak bad about the Before former, coach, yes. not just coach but completely staff. And it's not my style, and I can't judge, as I told you at the beginning, how was the work or what they did, what they don't did. I just can say that it's not just about the the former stuff, everybody is how can I say, is important, during a summer preparation everybody is important and everybody has responsibility. So I never mentioned something like this. I think the situation now that I can judge is the situation of now. We don't look back and we are in a good period. I think a lot of back-to-back games you face other problems. You face the problem of injuries, you face the problem of freshness, of sharpness in some games. But this is normal. We have to handle it. You have worked with high profile. Daha önce birçok önemli oyuncuyla çalıştın. Fenerbahçe'de Asensio, Talisca, Guendouzi, Kante, Skriniar, Ederson, Fred, Semedo gibi yüksek profilli oyuncu sayısı çok fazla. Bu tarz oyuncuların çok olması işlerinizi kolaylaştırıyor mu? Yoksa bu tarz bir grubu yönetmek zor mu? Belçika kariyeriniz size bu konuda neler öğretti? Egoları yönetmek hakkında neler söylersiniz? Yeah, at the end of the day, I don't change myself regarding the name that you have in front. So I have my idea of football, I have my idea of coaching, I have my idea of being a human, to being always open, transparent as much as I can to players, to the team, to the staff. So it doesn't really change my mindset. In some situation it's helping. Of course, you have players like you mentioned a few names. They know special situations, they know how to perform under pressure, they know how to perform under fire. They have a high level of professionalism, so they are there. Every training session is a really high level of quality, of energy, and this is important. Also, I would like to ask some questions about transfers and Yeah. Evet, transferlerle ilgili de bazı sorular sormak istiyorum. Sizin futbola bakışınızı, tarzınızı artık biliyoruz. Az çok sizi tanıdık ve şunu da tahmin edebiliyoruz. Yani devre arası gibi bir dönemde çok fazla değişiklik yapmak sizin çok fazla tercih edeceğiniz bir şey değildir. Fenerbahçe'de de önemli sayıda oyuncular ayrıldı. Birçok önemli oyuncu ayrıldı. Onun yerine birçok transfer yapıldı. Bu kadar fazla değişiklik yapılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Neler söylemek istersiniz bu konu hakkında? Speak a little bit more in general because it's very clear and very easy in a very honest way. So first of all, you have to say that winter transfer market in general are not easy because not many players are on the market. You can adjust a little bit. So it's a very complicated market, not just in Turkey,
I think in general. Second, we did a fantastic job because to bring here like 5 new players and with this quality from the human side, from the character side, from the pitch side is not easy. So I have to say this is a big job. And then the last, but for me very important point is that it's not usual and it's not let's say normal the way the club worked on this. So everybody was always together, you know, and this is a big compliment because it was never in any situation a one-man show or two-man show. Başkan, Ertan, Ömer, Devin, Berke, Tedesco, Zeki, whoever, also my staff with my teams. We always discussed everything together. The club always asked my opinion. So it's brilliant. You know, this is not usual. I worked in some clubs, and believe me, this is a big privilege. This is a big sign of trust to each other. We have a really good togetherness, and this is fantastic. You mentioned a lot of things about your... Evet, gayet iyi anladım. Bir de tabii ki bunun yanında forvet konusu var. 3 santraforunuz da devre arasında takımdan ayrıldı. Cenk, El Nesri, Duran. Şu an elinizde orijinal mevkisi forvet olan sadece Sidiki Şerif var. Tabii ki Talisca'yı da forvette kullanıyorsunuz ama tek orijinal mevkii forvet olan Şerif var sadece. Taraftarlar bu durumla ilgili çok endişeli. Taraftarlar bu durumun kesinlikle kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Siz de taraftarlar gibi endişeli misiniz bu durumla ilgili? Because now we spoke a lot about players that are outside of Fenerbahçe. A lot of times we spoke about players that are not our players, that can come or could come. Now I think it's time to speak about the players that are here. Because first of all, we have a big trust in this team. Second, I think that also in the past, if you look at the last 4 months, we never had the situation to have all the 3 strikers on board. You know, we had a long period during the Africa Cup. We had just John and Tali. Then we had a time, as John was injured, we had just Yusuf and Tali. So in total, I think just a few games we had 3 strikers there. But you know, I'm very proud of what we have, and we will do it. We will do it because I believe that Tali can play this position, that CG is a very good transfer. I believe that also Kerem can play the position. We can play Marco Asensio, false 9. So we are there. Now it's up to us. But it's very important to speak about the players that are here. Kerem'den de bahsettiniz forvette oynayabilecekler arasında. Şunu söylemek istiyorum. Kerem'le ilgili de bir soru sormak istiyorum. Eminim ki sahadaki performansından memnunsunuzdur. Çok iyi pres yapıyor, çok fazla koşuyor, yardım ediyor ama şüphesiz ki özellikle 3. bölgede skor anlamında etkinliği istenilen seviyede değil, performansı istenilen seviyede değil. Kerem'le ilgili neler söylemek istersiniz? First of all, he's a great character. You know, he never gives up. He's, I think, in all the positions. If you see the played minutes, Kerem is on position number 4 of all players. I think that Milan and Jadon are on the first place if we take out the goalkeeper. Eddie, of course, is on place number 1, but then you have our central defense. I think after the 3rd place is Marco, and then is Kerem, and then 5th is Ismail. So you see already there which player we use a lot because I believe in him. I believe for Kerem it's not an easy situation because you know, he's playing a lot of games, a lot of minutes. And of course, when you don't score as a striker, let's consider him as a striker, even if he's a left winger in some situations more on the line. But his main place, I think, is more in the half spaces or secondary striker. These are his skills. Then you are judged also by scoring points, you know, like assists, like goals. But this is a time question for me. So he's working, he's training well. He needs to be confident in his skills, and we are. There are some criticism about your mid-season. Devre arası hazırlık programınızla ilgili bazı eleştiriler olmuştu. Antrenman programı eleştirilmişti. 2 gün antrenman yapıp Samsunspor maçına çıkmıştınız. Bu konu çok
Fortunately, yeah. Fortunately. Yes, but what do you want to say about fans? 2 maçı da kazanarak Süper Kupayı kazandınız. Üstelik maç içinde kazandınız. Yani uzatmaya bile gitmedi maçlar. Taraftarların bu konuya, insanların bu konulara bakışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? No, first of all, I think it's normal and it's okay that everybody discuss. It's your job as a journalist to report it, to find something. I'm happy that you don't find so many things that you must go on this. Is a good sign. And also the fans, they can discuss about everything because the fans are our how can I say the engine, the engine of everything. The motivation is coming from the fans, and the fans for me are very important, especially in this kind of atmosphere, in this kind of club. But of course my job is a little bit more complicated. I just can say that I must always find a balance, What is important for the team sometimes is not important for the fans. What is important for the fans sometimes is not important for the team. But I work with human beings and I see them every day. I train with them every day. I speak to them every day. I see the faces, I see the mood, I see the energy, I see many, many things that of course you from outside, you can just think or suggest or and that's why in some situations I must always choose what is the best for the team, because the best for the team normally means always the best on the pitch, the best result, and then Fenerbahçe is happy. So this is always the balance I have to find, but I have a big support from my staff. Very clearly I understand. You said the game changes when there is... İsmail Yüksek'in farklı bir profil olduğunu vurgulamıştınız. Genduzi ve Kante transferleri istediğiniz oyuna ne kadar etki edecek? Sizin taktiksel düzeninizi ne kadar değiştirecek? Yeah, we have more options now. We are more flexible. I mentioned Eddie Alvarez because I think that with him we have another static inside the pitch. He's a classical holding six, holding his position. With him, we are also less vulnerable in counterattacks. We keep the structure, and then we have profiles, and this is nothing positive or negative. It's just a profile. They can do something else better. For example, I like Ismail on an 8 position, also on the 6 position, of course. But for me, in the 8 position, he has something very special. He can run more, he can press high, he can, after winning the ball, he can carry the ball. He's a ball carrier. But he can also play 6. So depending on the games, depending on how the game is going, depending on the opponent, we will use everybody because I'm very happy to have this kind of midfield. It's a very strong midfield. Also, Kante and Genduzi, can you say about their... Çok yüksek profilli 2 tane orta saha oyuncusu transfer ettiniz. Tabii ki Kante'ye de ayrı bir parantez açmanızı rica ederim. Yeah, transfer process. I'm the wrong person. I'm the wrong contact person because I was not involved in the process. Let's say, of course, then there is always one moment the player wants to speak to the coach. I can just say that both players were just amazing in the very first contact, and also now I can just tell you that. Now, N'Golo trained today the first time. It's just a pleasure. Also, Matteo was from the very beginning inside. You saw the Super Cup final against Gala. He was already there. So we have the feeling that those guys are inside the team since a longer time. And you are still unbeaten in... Ligde hala namağlup bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Bu sizin üzerinizde bir baskı mı yaratıyor yoksa sizin için bir motivasyon? Mashallah, honestly, I don't care about my personal I don't know, quotes or my personal statistics. Important at the end of the day is Fenerbahçe, because I work for the club, I work for my players, I work for the president, for the board, and for the fans. And this is the most important thing, not my personal statistics, And Fenerbahçe fans waited a long time for the title. Tabii Fenerbahçe taraftarının çok uzun süreli bir şampiyonluk hasreti var. 2014 yılından beri şampiyonluk yaşayamadılar. Bu sebep, bu durum sizin lig ve Avrupa arasında bir seçim yapmanıza sebep oluyor mu? İkisi arasında birini daha öne koymanıza sebep oluyor mu? Nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu? I think that, if you are a big club and we are, then you must
you must try to win every game. You know, I can't say to my team, if I say to my players, the Super League is more important than the Turkish Cup, then probably we will play more games like the first half, like in the last game that we don't want to see. You know, we need to be there in every game, game. So I think it's a big pleasure also for us to play now against Nottingham Forest, this kind of big games in a really good atmosphere. So for me, every game is important with this jersey, you know. This is what I try to transmit to the players. Of course, in some games you see we have to make rotations, and we don't choose the very important games to make it. But we have a good amount, a good quality of players, so we can always rely on that. Ve tabii ki Nottingham Forest maçı. Bu maçla ilgili neler söylemek istersin? Bir de tabii sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin sence Avrupa Ligi'ni kazanma potansiyeli var mı? It's a very long step. Yes, I know that, but Very long. Elbette. Ben sadece potansiyeli var mı? Potansiyelini Yes, yeah, sordum. potential, of course. We have the potential to beat everybody because you saw against Aston Villa that is second or third in the English Premier League. We were there, you know. We were there. Of course, they have special players, special also team spirit. They work together like, I don't know, three years with the same coach, and this is affecting also the performance. But I think in a good moment, especially at home with our fans, if everybody is really pushing like always, we can do good things. But this game is very, very difficult, especially now for us. All these back-to-back games are not so easy, but if it would be easy, everybody could be here. And in European games, Avrupa kupalarında top oyunda Türkiye oranla bir 3-4 dakika daha fazla kalıyor. Yani toplu oynama oranı, topun sahada kaldığı oran Türkiye'ye göre daha fazla. Bu orada işleri daha zorlaştırıyor mu? Bunu aynı zamanda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da söylemişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeah, I didn't know the statistic. I think it's 4 minutes is okay. I think this was my thought also before, but independent on how long the ball is inside the game, I think that the rhythm is very high. You know, you saw against Aston Villa, they don't give you any time to have a breath. They don't give you the time to breathe. They immediately start an attack. They immediately start a counter attack. If they lose the ball, they immediately counter press. But it's nothing new. Also in the Turkish league, you do it. But in England, of course, especially England or the top 5 leagues, probably international games, they do it a few times with more intensity, because of course international games are on a very high level. Yeah. I know that you are not... Geçtiğimiz yıl Galatasaray şampiyon oldu ve şampiyonluğun ardından Okan Buruk kupada oynanan maçın çok önemli bir belirleyici bir maç olduğunu söylemişti şampiyonlukta. O esnada Galatasaray kupada Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmişti. Siz Süper Kupa'nın böyle bir etkisi olacağını düşünüyor musunuz veya psikolojik bir avantaj yaratacağını düşünüyor musunuz? Oh, I don't know. First of all, we are happy to have won this game and this cup. I think we had a really good performance that day, and it gave us already a certain push afterwards, because we were able to win also some other games. But at the end of the day, the league is so long, the way is so long, and I don't know if it can really affect or not. So we have to be focused on each game. For example, now Gençler Birliği, very good team, very good players. Başkanları bu arada bir açıklama yaptı ve Kante'den çok daha iyi oyuncuları olduğunu söyledi. I respect a lot the opponent, because now I saw some games they were able to beat Trabzonspor 4-3. So to score 4 goals against Trabzonspor, I think also against Galatasaray they scored 2 goals. So we speak about scoring 6 goals against really top teams in the Turkish Super League. It means a lot. They have good players, but of course I'm very happy that we N'Golo Kante here as a big footballer, as a big human. I'm really happy that he's here. Genç oyunculara şans vermeyi riskli olarak değerlendirebiliriz ama siz bunu yapıyorsunuz. Özellikle Yiğit Efe'ye kadronuzun bir parçası yaptınız. Türkiye'de genç futbolculara yeterince şans verildiğini düşünüyor musunuz? Oh, this I don't know, because I don't check the others. It's not my job to judge about other teams, because there are always aspects pro and contra.
positive and negative aspects. Everybody must judge the situation. So who am I to say this team should play with more young players or not? Every situation is different. Every youth academy is different. I just can speak about us, and I can say that we have some really talented young players. Of course, now we played with Camille. He's 17 years old. It has a few years more, but still very young. You have to give also the chance to them. Of course, it must be the right moment. Then you must elaborate, you must speak to them, you must take them calm, especially if some errors happen, because it's normal. But I believe that they have a quality, they have a potential. It just is also up to us to work to give the trust. It's not always possible in each game, but when we have the spot, we can give, and they are not playing because they are young. You know, this is not a reason for me. So age is not important. They play because they have the quality and the potential. I see. And my last question is about fans. Fenerbahçe taraftarları sizi gerçekten çok seviyor. Hatta biz de gittik, bir sokak röportajı yaptık, onlara sorduk. Şimdi röportajı bir izleyelim. Yani şu ana kadarki performansını başarılı buluyorum açıkçası. Oynattığı futbol hem ofansif hem defansif açıdan. Yani bir teknik adam olarak da hani centilmen olması, o da benim için önemli. Bence başarılı şu ana kadarki performansı. Yani Türkiye Ligi'nde hiçbir şey son ana kadar belli olmuyor biliyorsunuz. Kafa kafaya gidebiliyor. Her şey son hafta belli olabiliyor. Genelde son sezonlarda özellikle son haftalar belli oldu. O yüzden kesin yapabilir demiyorum ama şu an için iyi gidiyor. Neden olmasın? Aynı çizgide devam etmesini temenni ederim. Yani centilmenlik açısından. Zaten oynattığı futbol bence başarılı. Onun dışında çizgisini bozmazsa başarılı olarak devam eder. Yani inşallah. Normalde iyi bulduğum bir teknik direktör ama bu son zamanlarda oyuncuların veya kendi yaptığı formatın Fenerbahçe'ye yaradığını düşünmüyorum. Hani neden diyeceksin? Şu yüzden Fenerbahçe eskisi gibi saldıran, hücuma çıkan veya Fenerbahçe adını duyduğu zaman takımın böyle bir kendiliğinden bir korku salması gibi bir takım değil. En son oynadığı maçta bile hani istenilen performansı vermiyor. Aldığı oyuncular parayı hak etmiyor diyeyim. Verdiği oyuncular her birine 15'er 20 milyon para veriyor ama o performansı hak etmiyor. O kalitede oynaması lazım. Asensio, Nene, bunlar o oynayabilecek, Avrupa'da oynayabilecek kalitede bir oyuncular. Ama bu Avrupa'da oynadığı, özellikle son maçta sanki böyle bir Türk takımıyla oynamış gibi havasındalar. Bu da bizi Avrupa'da zaten kötü bir duruma getiriyor. Türkiye'de kısmi başarılı. Yani Galatasaray olmasa Fenerbahçe şampiyon olur, öyle söyleyeyim. Beşiktaş, Trabzon zaten istediği sezonu yaşayamıyor. Şöyle söyleyeyim, kendisine oynattığı sistem güzel ama Türkiye'de bu sistem işe yaramıyor. Ya oyuncularla alakalı ya da kendi karakterini ortaya koyamıyor. Tedesco'nun kendi kişisel tercihleri, maç içerisinde müdahaleleri vesaire diğer teknik olarak bilgi ve birikimi, donanıma sahip birisi ve Fenerbahçe'yi sırtlayacak bir kapasiteye sahip. Nihayetinde şampiyonluk bekliyoruz ondan her şekilde. İyi transferlerimiz oldu bu ara. Hala da olursa özellikle forvet kısmına tam anlamıyla şahane bir 11'imiz olur. Yedekleriyle beraber. Biz şahsen mutluyuz ondan. Ofansif bir kurgu, Alex'in zamanındaki gibi Zico dönemi ve öncesinde de 4-3-1-2 taktik. Sağ sol geri değil, sağ sol ileri. Sürekli öyle olması gerekiyor sonuna kadar. Bence çok iyi. Yani bu sene şampiyon olabileceğine ben inanıyorum. Ama forvet hattında daha güzel bir forvet alabilirsek gerçekten çok güzel olacak yani. Talisca'nın da forvette oynamasını gerçekten istiyorum yani. Asensio'dan çok memnunuz. Yeni gelen Kante ile birlikte çok güçlü bir kadroya sahip olduk. Çok memnunum ben hocamdan. Yani bu sene gerçekten şampiyon olabileceğine inanıyorum yani.
Hocamız gerçekten çok karakterli bir insana benziyor yani. Fenerbahçe taraftarı da sevdi. İnşallah bu sene Fenerbahçe'ye şampiyonluk getirebileceğine inanıyorum. Vallahi buluyorum. O geldikten sonra Fenerbahçe çok iyi oynamaya başladı. Hele bu yaptığı son transferlerle. Ben bir Trabzonsporluyum. Ligde başarılı olmasını istemem. Biz birinci olalım. Ama Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin birinci olmasını isterim. Şu anda başarılı. Mourinho'nun sonra bir şeyleri bayağı bir kademe kademe yükseltti. Ama son zamanlardaki transferlerde ne kadar sözü geçti, ne oldu bilmiyorum. Sonuçta forvet yok, orta saha alınıyor genel anlamda. Ama taktik anlamında takımın performansı bayağı yükseldi. Futbolcularla iletişim çok güzel. İyi iş yapıyor. Umarım daha iyi olur. En azından rekabet olur. Türk futbolu biraz daha ileri gider. Bence iyi. En azından fazla basınla şeye girmiyor. İşini yapıyor. Tam anlamıyla işine odaklı bir hoca. Tabii Mourinho sonra şu anda gelmiş Tedesco bence daha güzel. En azından enerji veriyor. Güzel. Şunu söyleyeyim. Biraz daha üstüne koya koya giderse takım içerisindeki yani çok geriye gelen bir takım. Çok pas yapan bir takım. Hücumu biraz daha ön plana tutup kanatları iyi çalıştırırsa, iyi de bir forvet alırsa her şey daha iyi olur. O sene bu sene olur mu? Olma ihtimali yüksek. Ama iyi bir forvet lazım. You can see that. Şimdi sorumuza gelelim. Şampiyon olduğunuzda taraftarın sizi nasıl bir noktaya koyacağını öngörebiliyor musunuz? Bu konu hakkında hiç hayal kurdunuz mu? Really no, and it's better like this because everybody can dream. It's allowed to dream, you know, for the fans, but it's not allowed to dream for me because Monday we have an important game. So if I would dream, and if I would go with my thoughts somewhere else, then probably I lose the focus, and this is not possible. And do you have any? Hiçbir uğrunuz var mı? Bir şans getiren bir davranışınız var mı? Türkiye'de totem diyoruz, belki duymuşsunuzdur. Hiç bu tarz bir alışkanlığınız var mı? You mean some habits? Yes, habits. Yes. No, I'm always sitting in the same place in the bus, for example. I try to have a clear procedure, but I believe that on the pitch, you know, we need to be ready. We need to be focused, and we have a big chance to be successful. And we know you are very good at speaking different languages. 6 farklı dil konuşabiliyorsunuz. Hatta Türkçeyi de önemli ölçüde anlayabildiğinizi görüyoruz. Bazen basın toplantılarında artık çeviriyi beklemeden cevap veriyorsunuz. Bu kameranın Fenerbahçe taraftarları olduğunu düşünürsek, onlara bakarak Türkçe kelimeler bize neler söylemek istersiniz? No, just çok teşekkürler for all the support, you know, nothing else. And it's not true that so far I can understand all the questions. Sometimes I understand 2-3 words and then I can build the sentence. I can at least try to understand the subject. That's why in 2 situations I try to anticipate. But I'm far away. I'm trying to learn every day a few words. I have to congratulate about this. Tarkan'ı çok sevdiğinizi duyduk. Tarkan'ı çok sevdiğinizi biliyoruz. Tarkan, There was a lot of concert. Son zamanlarda da birçok konseri oldu. Gittiniz mi, gitmeyi düşündünüz mü? Neler söylersiniz bize? Onu nerede tanıdınız, ne zaman tanıdınız? It's true I had the opportunity to go there, but it was always in between matches, so I had not the chance to go, but I know that the concerts were really full and very successful. Yes. I know him because also in What is your Germany. favorite Tarkan'ın song en çok about- sevdiğiniz şarkısı Dudu. hangisi? Dudu, yes, Dudu was very famous also in Germany. Of course, in Germany we have a big community of Turkish people, and I had a lot of friends at school, at university, so they listened to him, and then I knew Tarkan also. That's why I know him, I like him, and sometimes in the bus we listen to this music all together with the team. Great. Thank you very much, Coach. Thank I you. know Thank that I have a lot of questions, but you No problem. answer all of them. And, Bir kez daha çok thank you teşekkür very much ederim and ve success sezonun geri for kalanı Tedesco. için başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Evet, Domenico Tedesco röportajımızın sonuna geldik. Kendisine birçok merak edilen soruyu yönelttik. HT Spor'da birbirinden özel röportajlar, birbirinden özel içerikler yer almaya devam edecek. HT Spor'da kalın, hoşça kalın.